keep up with your style. Merhaba millet, Totik ekranlarına hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Sizlerle birlikte bugün heyecanlı bir konuyla karşınızdayım arkadaşlar. WoW'un yeni patch'i geliyor ve onun ilk gösterimi yapılacak. Biz de sizlerle beraber hep beraber bu patch'i izleyeceğiz. Çok güzel bir patch olacağı söyleniyor. Şöyle bir durum var. Biliyorsunuz bu Microsoft bünyesinde çıkacağı düşünülen ilk patch, ilk paket. O yüzden de bir heyecanı var. Özel bir duyuru olacak mı bilmiyoruz. Game Pass ile ilgili veya fiyatlandırma ile ilgili. Yani tamamen her şey soru işareti. Bizler de sizlerle beraber bilgi alacağız. Oyunun şu ana kadar büyümüş, böyle ne derler, hype oluşturan, anlam ifade eden görsellerini hep beraber görüyoruz. Bakalım fiyatlandırma ile ilgili bir açıklama yapacaklar mı? Microsoft nasıl hazırlanmış bu işe? Hep beraber göreceğiz. Ben de bilmiyorum yani. Kimse bilmiyor şu anlık. Sadece sızdırılan bilgiler ışığında patch'in adı Aspect of the Dragons veya Ascent of the Dragons olacak. Ve Deathwing'in storyline'ından devam edecek. Sızdırılan, eğer doğruysa bunlarda. Bilgi bu. Son bilgi bu yani. Yeni expansion'ın gelmesine daha var. Daha çok var. Daha 9.2.5 gelmedi. Bunu böyle şimdiden yayınlıyorlar sadece. Şey yapmanıza gerek yok yani. Alın size kardeşim Game Pass diyormuş. Şak diye, değil mi? Çok güzel olurdu. Hep beraber izleyeceğiz bakalım. Ve başladı. Aha. Sesi vereyim biraz. Türkçe altyazı yok mu? Yok. İngilizce yapalım. Almanca izlemeye gerek yok en azından. Her patch'ten bir şey gördük burada arkadaşlar. Shadowlands'dan gördük, daha öncesinden gördük. Her patch'ten bir şeyler gördük. Başlıyor diyor. Hi everyone. I'm John Haidt, General Manager for Warcraft. John Haidt arkadaşlar, genel müdürü World of Warcraft'ın. Biri oyun direktörü, biri de produce geliştirme ekibinin başı. Yani şöyle diyeyim, bunlar 3 ana patron World of Warcraft dünyasında. Bunların sözüne değmeden bir şeyler olmuyor oyunda. Bunların onayı lazım yani, öyle söyleyeyim. Hani bu set itemlerini kim onayladı diyorsunuz ya, bu üçünden biri işte. The updates that we've done recently and what you're going to see in the upcoming year. I mean, really, for Shadowlands in particular, the story of the last 9 months or so of this expansion is all about the community, and it's shaped by what we've been hearing from them, and us realizing as a team. Son 9 aydır yaptığımız birçok şey aslında community ile ilgili diyor. Onlarla ilgili iletişime geçmekle ilgili diyor. Ve birçok değişikliği 9.5'te onunla alakalı yaptık diyor. Yalan. Çünkü daha önce RNG konusunda problem çıkartan set itemleri gelmezdi öyle olsaydı. Bir şeyler deniyoruz diyor en azından. And I think 915 represented a step in the direction of letting players have more freedom to play World of Warcraft the way they want to play it. And we really built our Eternity's End content update from the ground up around those principles. What are some of the things that the community said that influenced your decisions for Eternity's End? Things like the method and pacing of acquisition of the Covenant Legendary item, tons of tuning, and I think every step of the way, we were listening to make sure that we were carrying forward those lessons learned in the course of 915 into Eternity's End and beyond. So, WoW Classic was really came about because of the community. Yeah, they continue to help guide and support WoW us. Classic community istediği için geldi. Döndü. Yani klasiğe çevirdiler lafı şu an. And the players that inhabit it. And we are in a lot of ways curators and caretakers of that journey and of that experience. And so once this classic community formed and grew, we had to listen to them.
Klasik komünitesi, topluluğu kurulduğunda ve büyüdüğünde biz de onları dinlemek zorunda kaldık diyor. And where we really saw a sea change in this idea is with our Season of Mastery round, which is a Season of Fresh Start Classic. And initially we were talking about it like it was going to be like a fresh start. Let's try this experiment in a season. It'll be about a year long. And then when the community found out about it, we started seeing Season of Mastery realminden bahsediyor arkadaşlar. Bizim de şöyle kısayım biraz. Bizim de başladığımız Season of Mastery vardı ya. Yani oyunun bir progresi olduğundan bahsediyor. Sizin bir şeyi kesmekte, mesela kesenler diye gider şimdi kesersin. Onun şimdi ama bir önemi yok. Onu sezonunda kendi zamanında kesmenin bir önemi var. Season of Mastery'leri de bu şekilde çıkarttık biz diyor. Sanıyorum ki patch'i şeye yani lafı şeye bağlayacak. Her expansion'ın Season of Mastery'si olacak bence yani. Yani açılacak, bir sene 2 sene patch boyutu neyse o kadar süre kalacak, sonrasında da sıfırlanacak gibi. Aynen Muzrap, hoş geldin. Yeah, cross-faction play coming in 925. Which is on a public 9.25'te Cross Faction Play geliyor. Net olarak açıklanmış oldu bu arada. 17 yıllık bir şeyi yıkıyorsunuz diyor bu arada. Geleneği yıkıyorsun diyor. Ama community feedbackleri ve istekleri, yani topluluğun geri bildirimleri ve istekleri bu yönde olduğu için 9.25'te Cross Faction Play resmen geliyor arkadaşlar. Resmi açıklama olarak duymuş olduk onu. Horde ve Alliance beraber Dungeon'a girebilecek, raid yapabilecek. Premade Groups iki taraf için de ortak çalışıyor olacak. At the end of the day, the battle cry is for the Horde. It's not against the Alliance. It's not death to the Alliance. It's about pride in one's faction. And I think there's a way to preserve onu da şu şekilde bağlıyor. Gün sonunda diyor, bir savaş narası duyduğunda for the Horde diyorlar diyor. Yani Alliance'lara ölüm diye bağırmıyorlar diyor. Hani Horde'lar için diyorlar diyor. Burada hikayeyi bölen bir şey yok diyor. Hani kendilerince bir kılıf uydurmaya çalışıyorlar. Bu community diyoruz ya, topluluğun çok da karşı çıktığı bir şey aynı zamanda. Kind of a remix, a bit of a greatest hits, revisiting all of our raid zones across the expansion, bringing in some familiar older favorites into the Mythic Plus rotation. And we recognize this is kind of a closing chapter, a little bit of a send-off to Shadowlands. As everyone gets ready for what happens next, what will come next, want to give a fun new challenge for everyone to sink their teeth into. Really cool stuff for modern WoW players. I'm super excited. Taraf seçmenin bir önemi olacak gene tabii ki. Öyle değil. Pag'dan girebileceksin. Pag'a kapalı geliyor ya Mythic Raid falan. Yani hard progress'i beraber yaptırtmayacak ama beraber oynayabileceksin zaten neticesinde. We're going to a space with high fantasy. I mean, our fans of Azeroth for a long time. This has been kind of the foundation of much of the lore. Faction'ın geleceğini zaten biliyorduk ya. O nereye bağlayacaklar bakalım. Bu uzun bir yayın olacak gibi. Aman tanrım, ne oluyor? Aha. Gel. 10.000 yıl önce. The world has been sundered. Alex Straza. Zamanı hükmediyor biliyorsunuz. Dünya acı çekiyor diyor ve onun yardımına koşmalıyız diyor. Titanlar bunlar. Aman. Let the land slumber, hidden even from our own eyes. Bunca zamandır saklandı, bizim kendi gözümüzden bile diyor. Then you must light the beacon of Tearhold, lest the path home be lost to us forever. Birazdan pat diye patch'in adını verecek ekrana arkadaşlar. Onu bekliyorum heyecanla ben de şu an.
Şu an. Allah Allah. Kant, abonelik için teşekkür ediyorum. Kesene bereket. Abi adamlar ne sinematik yapıyor ama ya. Vallahi sinema filmi gibi. ...925 yeni gelmedi mi? 10.0 mı geldi? 925 gelmedi bile. Daha. Adamlar bu işi yapıyor abi. Vallahi billahi ya. Ejderhalar. Özel bir ejderha mıydı o? Onu tanıyamadım ama. Alex Raza dünya iyileşiyor dedi. Azeroth'u iyileştiriyoruz. Hadi bakalım. Tekrardan Azeroth'un koruyucuları alacağız. Azeroth'un koruyucularını hikayesi olarak biliyor musunuz bilmiyorum. Alex Raza, Kalagos ve şey... Aha. World of Warcraft Dragonflight. Ascent of Dragons'a Aspect of Dragons değilmiş arkadaşlar. World of Warcraft Dragonflight olarak. Dragons. This is so cool. No one saw coming. Lig yayınlandıktan sonra değiştirilmiş de biraz zorlanmış gibi hissettim bana ismi. Ne diyorsunuz? Ejder uçuşu. Dragon Isles geliyor arkadaşlar. Lig olarak bunu söylemiştik zaten. We've seen Rathian searching for his father's legacy, searching for the Dragon Isles. There's a reason why he hasn't been able to find them. Çok iyi ya. The beacon going off, is that summoning the dragons? It is removing the concealment that had hidden the Dragon Isles from the world, but also beckoning the dragons. İlerleyen peş isimleri olabilir, evet. 9000 adı Aspect of Dragons falan diye gelebilir, mantıklı. Locales within the Dragon Isles? Yes. The Dragon Isles, as kind of standard for WoW expansion, consist of 5 zones, 4 standard leveling zones, and a new starter zone that we'll get to in a second. 4 tane leveling zone olacak, bir tane başlangıç haritası olacakmış. Starting zone olarak geçiyor. The Dragon Isles are a place that is lush and primal, bursting. Bu da yeni haritadan görüntüler arkadaşlar.
reawakens, those Azeroth'un primal kendi forces are expressed throughout the uyanışını environment, temsil eden whether bir it's teması magma activity, olacakmış. volcanic activity, Magma whether it's the magma icy wastes olayı of the olacak Azure işte. Span, and each one of those Haritasal has a bazı connection olaylar to olacak a diyor. Dragonflight that Şey we've seen olacak dedi. before. Primal It's gonna be an amazing place olaylar for olacak players to yani arrive ilk at and doğanlardan. explore. Yani ejderhalarla ilgili temsil Yes, edebilecek okay, her so şey olacak can I be a haritada. dragon? Let's start getting into some features here and what Dragonflight means for you as well as just a place. So first Şeyi off, sordu. yes, Ben we have an Dragon all-new ben ejderha playable olabilecek race, miyim diye the sordu. Drakthir race. Yeah. Drakthir diye bir tane ırk geliyor arkadaşlar. But Aha. dragons in Warcraft have the ability to take on a humanoid form. What classes can they be? They have Hangi klaslar Drakthir unique olabilecek? abilities as literally a dragon. That doesn't quite fit any of our Bildiğiniz existing ejderha classes. olabileceksiniz And so what arkadaşlar. we're doing is this is not just a new race, but it's also a new class. You know, adding a new race to Yeni World bir of race Warcraft, değil not bu, just an yeni ally bir race, is class something we don't diyor. do lightly. Onunla But beraber. telling this expansion, the story, so focused around dragons, felt like the perfect time for it. İyi So if you were a yayınlar Drakthir, Bak, Bölümleri. burası you will şimdi be the asıl evoker önemli class. olan yer. Drakthir can only be evokers, evokers can only be Drakthir. And the reason why only Evoker a Drakthir can be an olacakmış. evoker is that an evoker is really combining the ability to call upon the magic of the different aspects. 4 with the Chases, unique seviye physical 1 gifts abone that a olmuş. Drakthir Kesene has, bereket. the Çok ability to teşekkür ediyorum actually desteğin take için. flight and do an Onyxia style strafing deep breath over the battlefield, land on the other Yeni side, klas geliyor knock arkadaşlar. everyone back with a wing buffet, and then unleash your magical abilities. Demon Hunter sadece elf olabiliyor ya. Aynı mantıkta The evoker düşünebilirsiniz. has two specializations. Evoker, They're a yeni hybrid of oynayacağımız either sınıf. ranged DPS or healer. And they wear male armor. We figured, you know, Male, with the new hero range classes, DPS classes veya over the healer. years, we have enough melee, we don't need more of Ejderlerle those. oynayacağız. Oo And tamam bu also probably bu don't beni need any mutlu more etti. leather Tinker wearers. Minker diyorduk ama Grave bambaşka leaders şeyler gonna love you çıktı. for that. Exactly. This is definitely a hero class. Süper. And so that means that, you know, like the Death Knights before them or Demon Hunters, Hero they'll be class starting diyor. Death level Knight'lar 58, gibi, Demon and Hunter'lar they're gonna gibi have a new starter düşünülüyor. zone. So they're gonna have a Yeni slightly başlangıç different haritasıyla journey into the beraber Dragon Isles as gelecekmiş opposed to the arkadaşlar. rest of us that are Ve sailing kendine there özel from bir other parts of questline Azeroth. olacak gayet tabi. Can you talk a little bit about the customizations? Like Üçüncü what mail geldi is evet. going to be able to identify Hayır my mage değil. Drakthir Evoker. character? Yani şey Basically spellcaster anything and mage öyle everything. diyorsan You know, skin evet. color, hair color, jewelry, tattoos, other adornments. You can make this character the expression of your identity in Azeroth. New zone, new class, Yep. new race. Well, tell us about some Yeni of the bölge, yeni system class ve updates yeni and ırk. features. Of course, the new expansion brings with it, you know, new systems, new features. I think in recent expansions, one of the things we've tended to do is really have these deep features that were closely tied to a specific expansion that would then get left behind as we moved on. 58 başlayacak And aynen. we've Yeni heard haritadan loud and clear başlayacak from direkt. players that, you know, it's kind of a bummer to start off every Ama new şey expansion diyebilir, git by 70 leaving a level'a large başka bir part of your hesap character kas behind, diyebilir. leaving a Bu large part of your patch'in progression behind. So this time around, level what cap'i we're 70 doing is really arkadaşlar. pouring Onu all of our söyleyeyim energy size. into permanent revamps, overhauls, and improvements to World of Vay Warcraft's be. core systems. Things like our progression systems. in Yıllar this case, sonra our yeni bir talent class system geliyor. is something that we want to completely revamp. We want to take a look at our UI. We want to take a look at professions. So with the talent revamp and the arrival of Classic, did you learn anything about how our talents work? I think seeing a new generation of players play with those talents and work through those talent trees really underscored some of the things that, frankly, we lost when we shifted to the Mists of Pandaria style talents and beyond. A big piece of that was some of just the granularity, the feeling of getting a level and spending a point to customize your character to make yourself a bit better in some specific way. But also, you know, that sense of hybridity that you could have. That's something that we've largely lost. And so the new talent system avoids Aha, eski talent sistemi geri geliyor arkadaşlar. Dedi ki, özetleyeyim size, biz işleri kolaylaştırmak için Mist of Pandaria sisteminde bu üçlü gördüğünüz talent sistemine döndü dedi. Ama bu kişiselleştirmeyi ve insanların kendine göre dizdiği karakterleri yok etti dedi. Hani tek tek puanları veriyorsunuz, isterseniz hibrit yapabiliyorsunuz, biliyorsunuz yani Protection Pala oynuyorsun mesela, daha hasara yönelik yapabiliyordum yani full tanklaştırabiliyordum falan. Bunu kaybettiler, kaybettik dedi zaten. Eski talent sistemini, eskisi de çok eski tabii ki, revize ederek gördüğünüz gibi eski talent ağacıyla oynanabilir. Yani stat pointler geri geliyor arkadaşlar. Talent pointler geri geliyor. Level aldığınızda talent pointler gelecek. Tık 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 onları vereceksiniz. Mükemmel haber bu arada. Size ciddi söylüyorum, mükemmel haber yani. For all players, new and old alike. And can I reduce elements, remove elements? If I want to explore the world and see the beauty of Azeroth,
when it comes to specific elements as much as possible. Add-onlara geldik ona ha. To show and what to hide so that they can control it themselves. You mentioned professions. I have a critical question about this. Go on. Interface ile ilgili de gördünüz, belli değişiklikler yapılmış. Our approach to professions in Dragonflight is really all about delivering on fantasy and identity as a crafter. And so if you want to be a serious blacksmith, if you want to be a great leather worker, we want to deliver the ability to invest time and energy into that. Professional'ları tekrar işe yarar hale getirmek istiyorlarmış arkadaşlar. Yani enerji ve zaman harcanması gereken sistemlere dönüştürmek istiyorlarmış tekrardan. You can put that work order up, list your mats, offer a commission, and a skilled blacksmith can come along and make you the weapon of your dreams. I think we left out one thing though. You can be a Dracthyr, go to Dragon Isles. Can I have a dragon? What's the fantasy of dragons if not soaring over the lands? And so we're really excited to introduce a feature that we're calling Gördünüz mü? Dragon Riding geliyor. With, everything from momentum to dive hepsi hakkında çok detaylı konuşacağız arkadaşlar. Analizini yapacağız. Oyunda nasıl olur, ne olur. Dragon'ları binebilmeyle ilgili özel yetenekler geliyor arkadaşlar. Gördünüz zaten pike yapan bir dragon. So this is a skill you learn over time, right? To become an awesome zamanla öğrenilecek bir yetenekmiş o. But you will have this new form of flight from the start. And the Dragon Companion that you have is, of course, very thoroughly customizable, which is a new thing for us for mounts. This is not just a generic dragon that everyone has, but a drake that is yours. What do you want its scales to look like, horns, the shape of its head, other attachments, armor pieces, and more. Take your pick. This is so cool. So the Dragonflight expansion is going to see players leveling to 70. Level 70'e çıkacağını söyledi. Şey de dedi bu arada, onu da çevirmiş olalım. Zonlardan falan bahsediyor tekrardan. Ejderlerinize customization yani modifikasyon yapabileceksiniz arkadaşlar. İşte kafalık takabileceksin, zırh takabileceksin, çeşitli farklı eklentiler yapabileceksin ve bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. 5 yeni bölge geliyor. Talon sistemini özetledi tekrardan. Yeni dungeonlar, yeni raidler ve daha fazlası da gelecek diyor tabii ki. Check out our website for more information. Then keep an eye out for those opt-in signups if you want to help us test out Dragonflight and give us even more feedback to make it better. We do have a deep dive that follows this, so please stay around. Classic players, we haven't forgotten about you. Klasik oyuncuları sizleri unutmadık diyor. Hepsi hakkında detaylıca konuşacağız arkadaşlar. Şimdi çok büyük şeyler geliyor çünkü. Heyecan uyandıran bir patch geliyor yani. Yıllar sonra diyebilirim. Ne oluyor? Lich King mi? Ciddi olamazsın ya. Lich King patch'i bana daha çok heyecan uyandırıyor. Dragons'dan onu söyleyeyim yani. My son, the day you were born, Sonda the very forests of Lordaeron whispered the name Arthas. Ay. When my days have come to an end, you shall be king. Wrath of the Lich King Classic. Isn't it?
Every time I see the cinematic, I get chills. No pun intended, I get chills. As you saw, biz de öyle oluyoruz canımın içi, böyle kanım donuyor Lich King sinematiğini görünce yani. When you see that cinematic, what do you remember from Wrath of the Lich King? Anytime you want to talk about undead frozen dragons, how can you not go back to Sindragosa as the source? That was the first expansion I played with my youngest son. So I can remember on that platform, oğluyla oynadığı ilk expansion, chunks of ice falling off and having to repeat that battle with the Lich King. But when we finally downed him, it was such an incredible moment. He jumped up out of his room and I jumped up out of my office. We're like, yeah, did it. So it's a very lasting tale for me. İkisini aynı anda getirmezler değil mi? Ne yapacağımız şaşırırız çünkü. Size bir şey diyeyim mi? Dragons özelinde söylemiyorum ki güzel bir expansion'a benziyor Dragonflight. Lich King bütün gelmiş ve gelecek expansionlardan daha fazla hype yaratır. Northland'den bahsediyor, onu çok şey yapmaya gerek yok zaten. I still make my way all the way up to Storm Peaks to try and find Lich the King Time Lost Proto-Drake. Time Lost Proto-Drake ağzına vururum senin var ya. Yıllarım geçti onu bulmaya çalışmakla ya. Ya ama şöyle bir şey, Lich King'den bahsedip de Time Lost Proto-Drake'den bahsetmemek biraz şey yani. That was kind of the first step that may have eroded some of that social fabric. Ben size söyleyeyim mi planlarını? Şey bitti zaten. Shadowlands'dan kimsenin bir umudu, bir şey yok. 9.2.5 falan da ben size söyleyeyim, deneme patch'i zaten. Cross Faction'ı getiriyorlar. İşte FX'lerle raid dönmeyi falan getirecekler. Yeniliğe yönelik bazı denemeleri çaktıkları bir patch. Onu oynayan oynar mantığında bırakıp bu sene içinde Lich King klasiği patlatırlar. Onun hype'ıyla şeyle bayağı bir para kazanırlar zaten. O düştüğü anda da Dragonflight'ı verirler. Shadowlands artık umursamazlar diye tahmin ediyorum ben. Çünkü sonuna geldi artık yani. Last boss düştü. Bundan sonra yapacağın her şey biraz debelenme oluyor. Hype yaratmıyor yani. WoW community'sinde en azından. Mükemmel ya. Lich King bu sene geliyor. Dragon'un 2023 ikinci çeyrekten erken. Bu resmi bilgi mi? Daha açıklamadılar be. İnşallah artık Affliction'un yüzü gülür. Epic paketi aldım. Level boost yaparsam görev yapılmış sayacak mı? Hayır. The level cap's being increased to level 80, so we'll be introducing a level 70 boost so that players who level 80 çıkıyor. Level şeye Lich King'de arkadaşlar bu arada. Klasikten bahsediyoruz şu an. Lich King klasikte. Zaten level 80'di kendi zamanında da bu. 70 level boost'u veriyorlar onun için. Yeah, and as we continue this road to Wrath, we're going to be looking to getting a lot more feedback on beta and we'll make changes as we need to. Size bir şey diyeyim mi? Lich King klasik serverlarında yığılma olacak şeyde, Alliance tarafında özellikle. Yani içinizde benim gibi ufak bir Alliance şeyi varsa böyle hani ilk açtığım karakter Alliance'tı, ben açayım seveyim oynarım falan. Lich King klasik Alliance oynama devri yani. Net. Azeroth'ta görüşürüz dedi. Biri Northland'da görüşürüz dedi. Öbürü de Dragon Isles'da görüşürüz diyor. Hi there. Welcome to the Dragonflight deep dive. Şimdi derinlemesine inceleme. And I'm Taryn Gregory. Starting it off here, we're going to talk about the setting and the story of Dragonflight. We've got this great expansion, exciting pre-render trailer that everyone just watched. So let's talk about the setting for Dragonflight, the Dragon Isles. Dragon Isles have been known for a long time in Warcraft history as a mysterious place where the dragons came from long ago, but we never knew much more than that. We're going to this place that is
Dragon Isles zaten şeyi söylüyor arkadaşlar. Dragon Isles Lord'da olan Dragon'ların yani Ejderha Adası, ejderhaların geldiği bilinen ama nerede olduğu bilinmeyen gizemli bir yerdi diyor. Bunu keşfedeceğiz diyor şu an itibariyle. Bizim Game Pass işi yalan, onu bekliyordunuz değil mi? Ben Microsoft'tan biri çıkar böyle bilmem ne diye. Gerçi daha bitmedi, daha belli olmaz. Sona saklamış olabilirler bombayı. Evet Game Pass'teyiz falan diye bir anda böyle. Abi adamların ofisinde teleport taşı var kocaman gerçek boyutunda. Gördünüz mü arkayı? Someday they hoped that elemental energy would resurge Baksana abi bu ne? and draw the dragons home and reestablish their kingdom. And that's when the message goes out to the flights and they